Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh Aleyhisselam'ın evlatları Sam, Ham ve Yafes. Onunla beraber Ehl-i Beyt'in gemisi olarak Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından tanımlanmış gemide indikten sonra hayata başladılar. Burada ırkların oluşum süreci ve bunların arasındaki farklılıklardan çeşitli tarihi kaynaklarda izleri buluyoruz, okuyoruz. Ancak burada incelikli bir mevzuyu yeniden toparlamakta fayda var. Çünkü tabiri caizse bütün ırkların Sam, Ham ve Yafes'ten geldiğini iddia ederken arada bir noktayı kaçırdığımızı fark etmemiz gerekiyor. O da gemide 107 kişinin tamamının Nuh Aleyhisselam'ın kendi öz ailesinden olmadığına dair. Yani Hz. Adem Efendimiz'den Nuh Aleyhisselam'a kadar gelmiş 9 önemli medeniyeti, binlerce on binlerce yıl geçmiş olan genetik çeşitliliği ve bu çeşitlilikle beraber gemideki diğer isimleri unutmamak gerekiyor. Bugünkü tarihsel kaynaklarda da geçtiği üzerine Sam Efendimiz'den Araplar müteşekkil olmuştur. Araplar ve Arapların komşuları. Ham Efendimiz'den Rumlar hasıl olmuştur ama bu Rumlar Kur'an-ı Azimüşşan'da da beyan edildiği üzere Ege'nin batı bölgesinde yer alan Grek milleti olarak adlandırılabilir. Ama bunlar en başta yolculuklarına Cebel Tarık Boğazı'ndan başlamış, bir grubu Mısır'a doğru, bir grubu Avrupa'ya doğru gitmiştir. Dolayısıyla Rumların asli kökeninin Afrika Cebel Tarık Boğazı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Arapların bir kısmının daha sonradan da Türklerle ilişkili olduğu ayrı bir yapıda Kürtlerin de bu grubun içerisine dahil etmekte fayda var. Yani Kürtler apayrı bir ırk olmakla beraber Türklerin soydaşı olmaktan çok Arapların soydaşı olan bir millettir. Ham'dan sonra gelen Yafes ise Habeşliler ve Türklerin atası olduğu söylenir. Ancak burada Habeşliler mevzunun Araplara ve Rumlara daha yakın olduğunu söylemekte fayda var. Irkları bu kadar keskin bir şekilde ayırmak hakikatiyle tam olarak doğru değil. Ama ata babından onlara ithaf edilmesi gayet doğal. Ancak bizim bugün Avrupa'da gördüğümüz Germanya dediğimiz bir ırk var. Bu Germanya'nın Ostrogotlar ve Vizigotlar boyları yakın dönemde ele alınmış önemli gruplar, Avrupa'nın temel grupları. Bu gruplar Germanya ile Rumlarla bu bölgedeki diğer insanların karmasından hasıl olmuş bir millet ve ırk olarak ifade etmemiz lazım. Bu noktada medeniyetler tarihinde ırklar yine ne yazık ki her derste söylediğim gibi hepsi apayrı konular ama Siyer-i Nebi'de tek ders ayırıyoruz. İnşallah her bir dersten çıkan bu dersi de ayrı ayrı ele almakta fayda olacaktır. Efendim Germanya'nın asli atası Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde bulunan Drania adında bir hanımefendinin Rumlardan Ham neslinden olan bir nesil soyuyla karmasından hasıl oluyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız Nuh tufanında gemiye binmiş ayrı bir isimden türemiştir Germanya ırkı. Bugün gördüğünüz Kızılderililerin ise net olarak Türklerin atası olduğunu söylemek, Türklerle ortaklık olduğunu söylemek tam olarak doğru değil. Burada bir melezleşme söz konusu. Bu melezleşmenin başında ise yine Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde bulunan Dum isimli bir zata ait. Bu zat oldukça yaşlı. Nuh Aleyhisselam indikten sonra kendisini evlendiriyor ve bu evliliktense Kızılderililer oluşuyor. Oldukça naif bir millet, oldukça sakin ve sessiz bir millet. Taimilerin Hz. Nuh Aleyhisselam'a iman etmiş, daha önceki medeniyet kalıntılarından o güne kadar ulaşabilmiş asli bir sülale boyu olarak adlandırılabilir. Bugün dünyanın dört bir tarafında gördüğünüz çingeneleri Sam, Ham ve Yafes'ten birisine addetmeye gayret ederler. Ancak bu da yine Nuh tufanından önce Hz. Adem Efendimiz'den sonra var olan asli bir ırk olarak Siyes'ten türüyor. Siyes, Nuh tufanı öncesinde Hz. Nuh Aleyhisselam'a kendi kavminin önderi olarak iman ettikten sonra da kavminin önderi olmaktan vazgeçen bir isim. Dolayısıyla tarih boyunca
insanların arasında bir anda farklı düşünceye sahip olup bu farklılıklarıyla diğerlerinden ayrışma yapısı da buradan ileri geliyor. Bir de Firavun'un soyunun yer aldığı bir zat var ki bu aslında Ham'a bağlı olan Ham'ın evlatlarından birisi, ancak her seferinde gemide sürekli sorun çıkartan bir zat. Gemiye bindikten sonra da problemler çıkartan bir zat. Yani imani noktada elbette Nuh Aleyhisselam'a iman etmişler. Ancak bunun gereği olarak sabır göstermek, sebat göstermekte zorlanan, sürekli yönetimsel açıdan böyle olmamalı, böyle olmalı diyerek gemide de problem çıkaran bir isim. Yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde tek problem çıkartan isimlerden birisidir. Hatta Hz. Sam ile çatışması, tartışması sonrasında Hz. Sam'ın gemiyi bu adamdan kurtarsak mı acaba diye söylediği bir tartışmaya dahi gidiyoruz. Ancak Nuh Aleyhisselam o zatı bir gece rüyasında görüyor ve Hz. Musa Aleyhisselam'ı rüyasında görüp Hz. Musa ile yaşayacaklarını görüyor ve kaderde onun yeryüzüne inmesi var evladım diyor. Ve tarih boyunca münafıklık ve küfür alametine hasıl olan bütün unsurlar işte buradan türüyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde Allahu Zülcelal'in çok enteresan bir hikmetidir ki küfrü taşıyacak olan ama o an için gemide iman sahibi olan bir zat var. Bugünkü akaid manasında söylersek eğer tam olarak bir münafık diyemeyeceğiz ama sürekli sorgulayan, şüphe içerisinde olan, korkularıyla kendisini örtmeye çalışan, korkularıyla bir şeyleri yapmaya çalışan bir zatın ilerleyen dönemde de ehli küfre delalet edecek olan unsurlardan hasıl olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslına bakarsanız Sam, Ham ve Yafes'in asli olarak Nuh Aleyhisselam'a iman etmelerinin gereği olarak onların direkt nesillerinden türemiş olan bir küfürden değil, onların gemisine binmiş olup bugün de Firavun'un köken genetiğini taşımış olan bir zatın Ceddi Firavun olarak o gemide olmasından hasıl olmuş durumdan bahsedebiliriz. Irklar elbette ki sadece bunlarla kayıtlı değil. Artık genetik çeşitliliğin milletler arasındaki evliliklerle beraber melez ırklarında oluşmaya başladığı bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bizler farklı yerlerde, farklı şekillerde yaptığımız derslerde hiç kimsenin kesin ve asli olarak bir Türk, bir Arap, bir Kürt, bir Laz, Pomak, Çingene şeklinde adlandırılamayacağını, aslında genetiğimizin tamamında insanlıkta var olan bütün milletlerin özelliğini taşıdığımızı, ancak bu milletlerden en çok üzerimizde etki gösteren ilk 5 etkenin en tepesinde var olan değerle adlandırıldığımızı ifade ediyoruz. Dolayısıyla bugün Avrupa'da da baksanız bir takım Arap genetiğine, Amerika'ya gitseniz Türk genetiğine, Kürtlerin arasına gitseniz Türk genetiğine, Türklerin arasına gitseniz Laz genetiğine, farklı genetiklere mutlak surette karşılaşacaksınız. Dolayısıyla yeryüzünde saf, kırılmamış, değişmemiş bir ırkın olabilmesi imkansız. Allah-u Zülcelal'in takdiri ilahisidir ki bu yüzden insanların kendi ırklarının üstünlüğünden ve bu üstünlükte başka ırklardan daha değerli ve kıymetli olduğundan bir şekilde bahsedebilmeleri mümkün değil. Çünkü bizler genetik açısından bakılsa Hz. Adem Efendimiz'den bu yana hiçbir saf ve keskin bir ırk temeline sahip değiliz. Ama kullandığımız dil, yaşadığımız kültür, coğrafyanın özellikleri bizde bazı genetik unsurların çevresel fonksiyonlarla daha baskın hale gelmesini sağlıyor. Kendimizi Türk, Kürt, Arap ya da Rum olarak adlandırabiliyoruz. Ama hakikat bir Türk'ün kökeninde incelense dünyanın bütün milletlerine ait olan izleri görmek, hatta kayıp milletlerinin artık nesli tükenmiş milletlerin dahi genetiğinin özelliklerini taşıdıklarını görebilirsiniz. İnşallah bunlar için apayrı dersler yapabilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Rabbim bizleri bu yolda birbirimizin üstünlüğünü hakikat-i imaniye üzerine daim eylesin. Nuh'un gemisinden, Ehl-i Beyt'in gemisinden ayırmasın efendim. Yarın Allah nasip ederse dünya sahnesinde ilerlemeye devam edeceğiz. Bugünlük kalın sağlıcakla.